Herkese merhaba. Videogren YouTube kanalı ürün incelemeleri videolarında bugün Olympus Zuiko'nun 12-200 mm seyahat objektifini konuşmak için Eminönü civarındayız. 12-200 mm seyahat objektifi 16.6x zoom özelliği var. Bu da 84 dereceden 6.2 dereceye kadar bir görüş açısı sağlıyor. Tek bir gövde içerisinde bütün odak uzaklıklarını bir arada kullanabilme şansı özellikle seyahatlerde çok rahat etmemizi, hemen hemen her konuyu çalışma imkanı bulmamızı sağlıyor. 12 mm halinde yani en kısa halinde 9.97 santim, yaklaşık 10 santim uzunluğunda bir lens ve 455 gram. Dolayısıyla da oldukça hafif. EM10 Mark II gibi küçük bir gövdeyle birlikte bu ikisini boynunuza, omuzunuza astığınızda çok rahatlıkla bir seyahatte gün boyunca taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda 3.5-6.3 diyafram özelliğine sahip. Bu 12 mm'de 3.5 diyaframa kadar açabileceğinizi söyleyen bir özellik. 6.3 biraz yeterli bir diyafram değeri gibi gelmiyor olabilir. Ancak hem Olympus makinelerin yüksek ISO'daki performansı hem de 5 eksenli sarsıntı önleyici özelliği sayesinde düşük ışık koşullarında da 6.3 diyaframla rahatlıkla fotoğraf çekme imkanı bulabiliyorsunuz. Bu objektifin yaklaşık olarak fiyatı 5000 ile 5500 Türk Lirası arasında değişiyor. Dolayısıyla da bir seyahatte bütün konuları çekebilmeyi sağlayacak bir objektif için makul bir ücret olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum. Objektifin hem geniş açı özelliklerini hem teleobjektif özelliklerini Eminönü'nden şöyle içeriye doğru giden bir geçit vardır. Bütün sokak fotoğrafçılarının özellikle bu çevrede fotoğraf çekenlerin çok sıklıkla ziyaret ettiği. Oradan çekimlere başlayalım. Sonra yavaş yavaş Yeni Cami önüne doğru gidelim. Belki Mısır Çarşısı, belki Galata Köprüsü. Farklı odak uzaklıkları ihtimalini de kullanalım. Bugün hava biraz yağışlı. Dolayısıyla objektif üzerinde bazı su damlaları görüyor olabilirsiniz. Bunun hiçbir zararı yok. Çünkü bu objektif Olympus Zuiko'nun diğer pro lensleri gibi su ve toz geçirmez özelliğe sahip. Özellikle seyahatlerde, zor ışıklarda, zor hava koşullarında çalışanlar için de bu büyük bir avantaj. Şimdi bu geçidin içinden diğer tarafa doğru bir çekim gerçekleştireceğim. Burada denemek istediğim şey hem ışıklı yerden ölçümü yapmak, bununla birlikte karanlık olan yerlerle gözü içeriye yönlendirecek bir kadraj oluşturmak, aynı zamanda da oradan yürüyen biriyle de ilgi merkezi elde etmek. Makinemi açıyorum. Şimdi bütün objektifler için önemli noktalardan bir tanesini daha söylemek istiyorum. Objektiflerin merkez, kenar ve köşe netlikleri farklılaşabiliyor. Yabancı web sitelerinde objektif testlerini incelediğiniz zaman karşılaştırmalı grafiklerde bu üç alandaki netliği karşılaştırırlar ve açık diyaframla kısık diyafram arasında merkez, kenar, köşe netlikleri değişken olabilir. Genelde her zaman bir objektifin merkezi daha nettir. Kenar ve köşelere doğru netlik biraz azalabilir. Bu kadar geniş bir zoom aralığında ve 6.3'e kadar kısılan bir diyaframda, daha doğrusu 6.3'e kadar açılabilen bir diyaframa sahip olan objektifte merkez, kenar, köşe netliğinin problemli olmasını bekliyor olabilirsiniz teknik olarak. Yine yapılan testlerde, laboratuvar testlerini falan da inceledim ben. 8 diyafram kullanıldığında merkez, kenar ve köşe netliklerinin en iyi kalitede olduğunu söylüyor bu testler. Dolayısıyla ben de bu çekimimi makinemi 8 diyaframa ayarlayarak yapacağım ki bu netlik konusunda herhangi bir problem yaşamayayım. Genel bir alışkanlık olarak ben pozlama değerini hep -0.7 stop müdahaleyle çalışıyorum. Fotoğrafın biraz daha koyu olmasını sağlıyor bu. Hemen şöyle yeri çok azalarak, kemeri tamamlayarak ama ışık ölçümünü aydınlık yerden yaparak bir fotoğraf çekeceğim. Bu fotoğrafı çekerken tabii ki tam aydınlık yerin önüne gelen bir noktada bir kişinin olmasını tercih ettim. Bunun sebebi fotoğrafımın içerisinde bir ilgi merkezi olmasını da garantilemek oldu. Dolayısıyla
bir fotoğraf elde ettim. Ancak gördüğünüz üzere eksi 0.7 pozlamada dahi içerisi biraz ışık aldığı için hala aydınlık alanlarım var. Dolayısıyla ben pozlamayı eksi 1.7'ye kadar düşüreceğim. Işık ölçümünü tamamen dışarıdan yapıp pozlama kilidiyle kilitleyeceğim. Ve yine fotoğrafımın içerisinde ilgi merkezi olacak insanları bekleyeceğim. Abi de sağ olsun elinde demirle girdi fotoğrafı boz diye birilerini bekleyelim. Evet, bu mesela çok şık bir fotoğraf oldu. Özellikle bu bölgede çalışanlar için. Şimdilik ekrandan gösteriyoruz ama sevgili Cem Sener bunu araya da koyacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere 84 derece geniş açıyla bu alanda bu kadar yakın mesafeden rahatlıkla çekim yapabildim. Şimdi maskemi yukarı çekiyorum. Yeni cami önüne doğru gidip başka fotoğrafları kovalıyoruz. Olympus fotoğraf makinelerinin bir özelliği var. Bildiğiniz üzere Olympus makineler Micro Four Thirds sensör kullanıyorlar. 17.3'e 13 mm ebatlarında bir sensör bu. Aynı zamanda da 2x optik çarpana sahip. Dolayısıyla 12-200 mm objektif aslında 24-400 mm odak uzaklığına sahip. Oldukça geniş zoom özelliği kullanabildiğimiz bir objektif anlamına geliyor. Çok basit bir deneme yapmak istiyorum. 12-200 yani 24-400 mm ne anlama geliyor? Şu anda Eminönü'nde Yeni Cami'nin hemen önündeki meydandayız. Ve tabii ki arada bir yol, alt geçit, daha sonra Galata Köprüsü, sonra deniz, ondan sonra Galata Kulesi'nin olduğu oldukça geniş bir alan içerisindeyiz. Burada objektif üzerinde gösterilen 12, 25, 45, 70, 100, 200 mm aralıklarını kullanarak farklı fotoğraflar çekip size sonuçlarını göstermek istiyorum. Tabii ki bunların her birini 2 ile çarparak düşünmemiz lazım. 24, 50, 90, 140, 200 ve 400 mm olarak düşünelim. 12 mm yani geniş açı olarak kullandığımda geniş açı objektiflerin ön tarafı yakın büyük, arkayı uzak küçük gösterme etkisi sebebiyle kule ile aramızda olan mesafe olduğundan daha büyük görünecek. Dolayısıyla kule uzakta küçük bir konu olarak kalacak. Şimdi 25 mm'ye alıyorum. Bu 50 mm yani normal objektif odak uzaklığı anlamına geliyor. Tabii ki kule biraz daha yakın. Aradaki boşluk daha az olarak kaydediliyor. 45 yani 90 mm'ye aldığımda ki bu uygun bir portre çekimi için de kullanılabilecek bir objektiftir. Artık ön taraftaki yolu kaybedip sadece buradaki yolu ayıran separatörler ve arkada kuleyi görmüş oluyorum. 70 yani 140 milimetrede artık fotoğrafımın konusunda bir metro tabelası ve Galata Kulesi var. 100 milimetreye aldığımda yavaş yavaş o tabeladan da kurtuluyorum ve öndeki binalarla Galata Kulesi'ni çekme şansım oluyor. 200 milimetreye aldığım zaman ise artık yatay kadrajda bile kuleyi doldurmak çok zor. Dolayısıyla fotoğrafımı dikey kadraja döndürüyorum ki kuleyi tam olarak alma şansım olsun. Gördüğünüz üzere bu kadar geniş bir zoom aralığıyla durduğum yerden çok uzaktaki bir kuleyi bile kadrajımı tam dolduracak kadar yaklaşma şansına sahip oluyorum. Bunu bir seyahatte kullandığınızı düşündüğünüzde bir yandan doğa fotoğrafları, bir yandan portre fotoğrafları, mimari çekimler, gün batımları, hemen hemen bütün fotoğraf konularını çalışma şansı bulduğumuz geniş bir skalaya sahip oluyoruz. Çevremize baktığımız zaman da mesela hemen arkamı döndüm. Yeni Cami tabii ki şu anda tadilatta birkaç yıldır ama en azından bu genel görüntüyü çekmek istiyorum dediğimde çok rahatlıkla durduğum yerden bütün camiyi görecek kadrajı yapabiliyorum. Onun önünde kuş yemi satan abiler var, onları çekeyim dediğim zaman tek yapmam gereken zoom halkasını çevirmek. Fotoğrafta gördüğünüz üzere şu anda yem satmıyor ama yerleri süpürüyor abi, o yemleri topluyor. Hemen sadece onu da çekme şansım oldu.
Sadece durduğum yerden bir halkayı çevirerek bu kadar farklı iki fotoğraf oluşturabiliyorum. Fotoğraf seminerlerinde hep konuştuğumuz şey şu: objektifi değiştirerek sadece durduğunuz yerde kadrajı değiştirme, anlattığınız konuyu, o konuyla ilgili kurduğunuz cümleyi, o cümlede yaptığınız vurguyu değiştirme şansınız olur. İşte bu kadar geniş bir zoom aralığı bize bu şansı veriyor. Objektifin bir başka özelliği de çok yakın mesafelerden netlik yapabilmesi. Yaklaşık 50 santimden çalışabiliyoruz. Hemen şöyle bir etrafa bakalım. Şurada bir simitçi abi var. Belki simitlerden bir detay çekmemize izin verir. Bütün fotoğraf çalışmalarında bir konuyu çalışırken birkaç ayrı planla çalışmayı, genel, orta, detay planlarla çalışmayı tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz üzere yaklaşık 50 santimden çektiğimiz bu simit fotoğrafı detaylarında istersek simitçiyi ortamıyla, mekanla, diğer insanlarla birlikte anlatabildiğimiz gibi o yakın planlarla sattığı ürünü de gösterme şansımız oluyor. Dolayısıyla da bu geniş zoom aralığı, yakından çekim yapabilme, su ve toz geçirmez özelliğiyle özellikle seyahat fotoğraflarında çok rahatlıkla kullanılacak bir objektif olduğunu söyleyebilirim. Bu videomuzda Olympus Zuiko'nun 12-200 mm seyahat objektifini inceledik. Yeni videolarda görüşmek üzere.